Affet beni. Lütfen beni affet. Artık böyle devam edemem. Yaptıkların kalbimi paramparça ediyor. Senden başka kimseye ihtiyacım yok. Ben sadece seni seviyorum. Cihan Meryem'i Aliye'ye danışmadan eve getirme kararıyla Aliye'yi ne kadar incittiğini fark eder. Aliye bu anda derin bir hayal kırıklığı içindedir. Sonuna kadar onun yaptıklarını haklı çıkarmaya ve mantıklı bulmaya çalışmıştır. Ancak bu sefer sabrı tükenmiştir. Hemen Deniz'i alıp daireye dönmeye karar verir. Cihan onu durdurmaya çalışır, duygularının değişmediğini ve onun için sadece Alya'nın var olduğunu açıklar. Ancak Alya bunun kıskançlık veya duygularına dair şüphelerle ilgili olmadığını açıkça belirtir. Başka bir şeyden endişelenmektedir. İstikrarlarını ve geleceklerini tehlikeye atan, sonuçlarını düşünmeden aldığı riskler. Pozisyonunu net bir şekilde ortaya koyar ve önceliklerini değiştirmeden ve aileyi en önemli değeri haline getirmeden birlikte bir gelecekleri olamayacağını açıkça belirtir. Cihan cevap vermeye çalışır, ancak Aliye ona konuşmaya devam etme şansı vermez ve herhangi bir açıklamayı engeller. Döndükten ve Deniz uykuya daldıktan sonra, aralarındaki gerilim ortadan kalkmaz. Aliye yalnız kalmak ve iç dengesini yeniden kazanmak istediği için Cihan'dan gitmesini ister. Yaptığı eylemlerin sonuçlarının tamamen farkında olan Cihan, sözlerle değil, durumunu gösteren bir hareketle tepki verir. Dizlerinin üzerine çöker, suçunu itiraf eder ve durumu ne kadar ciddiye aldığını gösterir. Bu Aliye için sürpriz olur çünkü onu uzun zamandır bu kadar şaşkın ve gerçekten savunmasız görmemiştir. Tepkisi sert değildir, onu uzaklaştırmaz, ancak kararını da değiştirmez, sadece durumunu gördüğünü açıkça belirtir. Cihan sorumluluk alır ve durumu düzeltmeye söz verir, güvenini yeniden kazanmaya ve farklı davranabileceğini kanıtlamaya çalışır. Ayrılmadan önce Meryem orada olduğu sürece malikanede yaşamayacağını söyler ve bir çiftlik evine taşınır. Aynı zamanda Boran ile olan yüzleşmede aktif eylemlere geri döner. Deniz'in velayetiyle ilgili durumu değiştirebilecek olan şey bu olduğu için, delil arayışı onun için öncelik haline gelir. Telefondan elde edilen bilgiler yeni olasılıklar açıyor ve olayların gelişimini etkileyebileceklerine ve Bora'nın konumunu zayıflatabileceklerine dair bir neden veriyor. Bu arada malikanede Meryem, kız kardeşiyle birlikte durumu kendi lehlerine kullanmayı umarak kendi planlarını yapmaya başlıyor. Gereksiz dikkat çekmeden dikkatli davranmaya çalışıyorlar, ancak asıl faktörü Cihan ve Ali arasındaki bağı hesaba katmıyorlar. Çatışmaya ve zor koşullara rağmen, duyguları güçlü kalıyor ve birbirlerinden vazgeçmeye hazır değiller. Aliye Meryem'in davranışlarını daha yakından gözlemlemeye başlıyor ve daha önce dikkatinden kaçan özelliklerini fark ediyor. Başlangıçta geçmişten gelen sıradan bir varlık gibi görünen şey, yavaş yavaş başka bir açıdan kendini gösteriyor. Aliye Meryem'in duygularının kaybolmadığı, sadece gizlendiği ve hala Cihan'a duygusal olarak bağlı olduğu, ilişkilerinin yenilenmesi için içsel bir umut beslediği sonucuna varıyor. Bu farkındalık Alya'da gerginliğe neden oluyor. Ancak Cihan ile aralarındaki son çatışmalara rağmen gözlemlerini sessiz tutmamaya karar veriyor. Bu durumda yeni yanlış anlaşılmaları önlemenin tek yolunun dürüstlük olduğunu anlayan Meryem, düşüncelerini onunla açıkça paylaşıyor. Onun için sadece kendi deneyimlerini ifade etmek değil, aynı zamanda bu durumun net bir tanım olmadan kalmamasını sağlamak da önemli. Cihan onun sözlerini ciddiye alıyor ve bu tür belirsizliğin yeni sorunların kaynağı olabileceğini anlıyor. Net sınırlar belirlenmezse, bunun hem Alya'nın durumunu hem de Meryem'in davranışlarını etkileyebileceğini, Meryem'in yanılsamalarla yaşamaya devam edebileceğini anlıyor. Bu yüzden bu konuyu ertelememeye ve ima veya belirsizlik olmadan doğrudan hareket etmeye karar veriyor. Meryem ile yaptığı bir konuşmada, yanlış yorumlamaya yer bırakmadan pozisyonunu net bir şekilde tanımlıyor. Geçmişte aralarında duygular ve ortak deneyimler olduğunu kabul ediyor. Ancak aynı zamanda hayatının bu aşamasının sona erdiğini ve daha fazla devam etmeyeceğini açıkça vurguluyor.
Mevcut seçiminin nihai ve değiştirilemez olduğunu ve tüm duygularının yalnızca Aliye'ye ait olduğunu açıkça belirtiyor. Bu şekilde Cihan sadece ilişkisini korumakla kalmaz, aynı zamanda Meryem'i her türlü umuttan da mahrum bırakır. Pozisyonu olabildiğince şeffaf ve kesin hale gelir, bu da geçmiş ile bugün arasında net bir çizgi çekmesine olanak tanır. Aliye için bu önemli bir işaret olur, çünkü o sadece sözleri değil, aynı zamanda bağlarını korumaya yönelik somut eylemleri de görür. Sonuç olarak bu durum yeni bir çatışmaya yol açmaz, aksine duygusal durumu istikrara kavuşturmaya ve güveni güçlendirmeye yardımcı olur. Aliye Cihan'ın seçiminde tereddüt etmediğini ve dış etkenlerin ilişkilerini etkilemesine izin vermediğini teyit eder. Bu ona daha fazla güven verir ve Meryem'in varlığını daha sakin bir şekilde kabul etmesini sağlar, artık gelecekleri için gerçek bir tehdit olmadığını anlar. Bu aşama Aliye ve Cihan arasındaki ilişkideki asıl sorunun koşulların kendisi değil, kararların alınma biçimi ve bu kararların güven üzerindeki sonuçları olduğunu gösterir. Cihan'ın Meryem ile olan eylemi, biriken gerilimin açık bir hayal kırıklığına dönüştü nokta olur ve Aliye artık durumu eskisi gibi kabul etmeye hazır değildir. Aliye'nin tepkisi, sabrının sınırına ulaştığını ve kendini savunma pozisyonundan hareket etmeye başladığını gösterir. Bu ilişkinin devam edebileceği koşulları açıkça tanımlar ve duygusal olarak kendisine zarar veren uzlaşmaları kabul etmeyi bırakır. Aynı zamanda davranışları duygusuzluğu değil, aksine duygularının derinliğini vurguluyor, çünkü tam da bu yüzden aralarındaki bağ yıkan şeye katlanmaya hazır değil. Bu durumda Cihan, önceki davranış modelinin artık işe yaramadığını fark ederek sözlerden eylemlere geçiyor. Tepkisi sorunun gerçek boyutunu anlamaya başladığını ve güveni açıklamalarla değil, somut çözümlerle yeniden kurmaya çalıştığını gösteriyor. Cihan'ın Meryem'e karşı tutumunu açıkça ortaya koyma kararı, güveni yeniden tesis etmede önemli bir adım oluyor. Belirsizliği ortadan kaldırıyor ve çifte yorumlamaya yer bırakmıyor, bu da yeni çatışma riskini azaltıyor. Eylemleri ilişkilerini savunmaya yönelik tutarlılık ve hazır olma durumunu gösteriyor ve bu da Alya'nın algısını yavaş yavaş değiştiriyor. Sonuç olarak bu dönem, ilişkilerinin duygusal istikrarsızlıktan daha net bir yapıya doğru ilerlediği bir dönüm noktası olarak görülebilir. İlerlemek için her birinin sınırlarını, önceliklerini ve sorumluluklarını tanımlamak zorunda kalıyorlar. Krize rağmen aralarındaki bağ kopmuyor, aksine sadece hissetmeye değil, aynı zamanda güvene ve somut eylemlere dayalı ortak bir gelecek inşa etmeye ne kadar hazır olduklarını gösteren bir sınav aşamasından geçiyor.